Herkese merhabalar sevgili dostlar. Herkes hoş geldi efendim ekranların başına. Ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun. Evet, Şubat ayından ve Şubat ayının ortasından sonra neler olacak? En güzel haber şu. Yaklaşık 7 Aralık'tan beri süren Mars retrosu hepimizi çok gerçekten zorladı. Ve müjdem şu ki 24 Şubat günü Mars retrosu son buluyor ve hepimiz artık özgürleşiyoruz. Hayatımızda takıldığımız, ilerlemeyen, bizi çok geren zaman zaman özellikle ailevi konular, evet, artık rahat bir akışa doğru gidecek. Yani duran şeyler artık normal akışına geçecek. Çünkü Mars biliyorsunuz bizim hareket eylemlerimiz, davranışlarımızla ilgili, hayatın da akışında bunu gösteriyor. Ve Mars ters giderken, özellikle dünyaya çok yakın bir pozisyondan geçerken oldukça bizi, hepimizi ve dünyayı da çok fazla etkiledi. Ve 25 Şubat itibariyle artık özgürleşiyoruz hepimiz sevgili dostlar. Şubat ayı biterken tabii ki gökyüzü bir balık stelyumuna şahit olacak. Artık biliyorsunuz kuzey düğüm 2027 yılına kadar balık burcunda ve dolayısıyla kuzey yönü de 28 Şubat günü bir balık burcunda, üstelik Mars retrosuz, üstelik gökyüzünde hiç retro yokken bir yeni ay doğacak sevgili dostlar. Balık biraz tevekkül, hayatın olağan akışına kendini bırakmak, biraz ilahi olana aslında güvenmekle ilgili, işte Allah'a güvenmek, dünyanın büyük bir planı olduğuna, buna aslında kendimizi bırakmak, teslimiyetle, tevekkülle ilgili, tefekkür için, dua etmek için çok çok özel günler olacak ve ben bu yeni aydan bahsedeceğim. Dediğim gibi uzun zaman sonra aslında retrosuz bir gökyüzü ile bir yeni ay yaşayacağız. O yüzden de çok kıymetli, çok değerli. Tabii şunu da hatırlatayım. Mars'ın retrosu yeni bitmiş olacak. Aslında o gölge yönleri sürüyor olacak. Ve diğer yandan da hemen ayın son günü ve Venüs'ün 2 Mart'ta retro yapmaya başlayacağı günler, aslında ikisinin de gölgesinin karıştığı bir gün, yeni ayın olacağı gün, ama biz yine de bunu retrosuz kabul ederek hayatımızda yepyeni başlangıçlar yapacağız. Şimdi bu yeni ayda arkadaşlar 0 derece bir Oğlak yükseliyor. Yeni ayın önemi şurada, bak biliyorsunuz Oğlak çalışmak, hayatın tüm temel dinamikleri, iş hayatımızla birlikte aslında yaşamın içinde yapmaktan sorumlu olduğumuz, yapmaktan yükümlü olduğumuz işleri, işte bazı prensipleri gösterir. Ve bu yeni ay balık burcunda olduğuna göre bir sonun başlangıcı deriz biz buna. 9 derecede gerçekleşecek. Bazı şeyler sonlanabilir. Özellikle ben burada kariyer hayatı ile ilgili, işiyle, mesleğiyle ilgili çok önemli bir geçiş süreci yaşayan arkadaşlarımız var. Çok çok yoğun, hatta bunu son 2 aydır yaşıyorum. Gelen doğum haritası danışmanlıklarında da en çok buna şahit oldum. Hani buradan da kendinize bir şeyler çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir geçiş süreci yaşıyorsanız, bırakmanız gereken bazı şartların zorladığı durumlardaysanız, eğer bir uyanış olarak düşünün lütfen bunu. Uyanış da içsel bir uyanış. Biraz sezgilerinize güvenin. Duygularınıza hitap edecek çünkü. Burada bir karar vermeniz gerekiyorsa tam zamanı diyebilirim. Çünkü Mars retrosu artık bitti. Yani çok da kısa bir zaman var. Biliyorsunuz 2025 yılı hakikaten çok zorla, hani Mars'ın zaten retrosuyla başladık ve şimdi 2 Mart'ta da bir Venüs retrosu başlayacak. O da 15 Nisan'a kadar sürecek. Elbette ki Venüs retrosunun asla Mars retrosu gibi etkileri olarak düşünmeyin. Ama Venüs retrosu da yine bu yeni ayın ardından başlayacağı için mecburen bahsediyorum. Bilhassa da paramızla çok ilgilidir. Yani cebimizi ilgilendiren kısımla ilgili. Özellikle ilişkilerle çok ilgili, işte evliliklerle, mesela iş ortaklıklarıyla ilgili. Şimdi bu döneme yine denk gelebilir birçoğumuzun. İşte evlenmek istiyorsan, işte nikah tarihi alacaksan, bunu özellikle 2 Mart ve 14 Nisan arası mesela yapmayın. Öyle tavsiye edeyim. Ya da bir işe başlayacaksan, bir sözleşme imzalayacaksan, mecbur değilsen, mecbursan tabii ki yap. Asla yapma demiyorum ama dediğim gibi Mars retrosu kadar
büyük, yani çok, nasıl diyeyim, çok önemli, sıra dışı, büyük bir olay için bunu söylüyorum bu arada. Artık Mars retrosundan kurtulduğumuza göre yapın, ama Venüs retrosunu da dikkate almamız gerekecek. Şimdi yeni ay hakikaten bizim için 9 derece Balık burcu haritanızda nereye denk geliyorsa oraları etkileyecek. Hepinizin haritasında 9 derece de mutlaka, yani bir gezegen yoktur ama bir nokta vardır. Şimdi kimleri en çok etkileyecek arkadaşlar? Tabii ki balıkları ve değişken grup burçları etkileyecek. Başak burçları, Başak ve Balık aksı ve en çok bu evlilik, ortaklık, işbirliği ile ilgili konularda etkileyecek. Şimdi bu yayının devamında burçları etkilerinden bahsedeceğim bu arada. Kimlerdi, nasıl bir başlangıç yapacak diye. Diğer yandan ikizleri ve yay burçlarını çok ilgilendiriyor. Tabii ki balık burçları, sevgili balık burçları, doğum gününüzde kutlu olsun. Eğer tam da böyle bugüne denk gelen bir balıksanız, doğum gününüz eğer 28 Şubat'taysa, gerçekten de hayatınızı çok önemli şekilde etkileyecek bir dönüm noktası, bir yıla hatta girdiğinizi söyleyebiliriz efendim. Biraz daha bahsedeyim ben yeni ayın etkilerinden. Balık burcu zodyan son burcudur. Başlangıçlar ve sonun başlangıcı demek oluyor. İki balığın biliyorsunuz böyle iç içe geçmiş bir sembolüyle kendisi işaret ediliyor. Aslında teslimiyetle, bilgelikle, hayatı artık bir şekilde sezgileriyle, üst ruhlarla da aslında ilgili bir burçtur kendisi. Astrolojide baktığımızda son ev olduğu için karmayla da ilgisi vardır. Çünkü bu yeni ay Satürn'le, işte Neptün'le, Merkür'le oldukça yoğun bir balık stenümüyle kavuşan bir yeni ay olacak. Buradaki başlangıçlar hep bir ruhani bir durumla ilgili olacak aslında. Kadersel etkileri çok çok güçlü olacak. Başlayacağımız işler, hayatımıza dokunan insanlar, tesadüfen işte şöyle oldu böyle oldu diyeceğimiz yeni gelişmeleri hayatımıza getirecek. Her burç için farklı şeyler işaret etse de aslına bakarsanız biraz sırlarla da ilgili, biliyorsunuz biraz kapalı bir alan orası, ifşalarla ilgili. Yine balık bu kadar su elementinin olduğu yerde duygular dedik. Biraz böyle ağlak bir süreç olacak arkadaşlar. Hani çok daha duygusal olacağız. Belki çok daha hassas, çok daha naif bir süreçte olacağız hepimiz. O yüzden biraz daha etki alanında güçlü olacak. Yani duygusal olarak bizi çok etkileyecek durumlarla karşılaşabiliriz ya da en ufak bir şeyden çok daha fazla etkileniriz. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, sosyal çevremizden bile çok etkileneceğimiz bir zaman süreci olacak. Şimdi burada diğer taraftan dediğim gibi arka plan dedik ama şimdi hastaneleri çok ilgilendirir arkadaşlar. Kapalı yerleri ve hapishaneleri, cezaevlerini yani ilgilendiren bir alandır genellikle. Bunlarla ilgili ya da oralarla ilgili yeni gelişmeler, yasalar, kanunlar gelişebilir, açıkçası bunları duyacağız. Ve diğer taraftan yine o alana ait biraz psikomatik sorunları da ilgilendirebilir. Biraz ruhsal olarak hani zor şartlar altında olan, biraz burada sağlığı da düşünürsek bu alandaki sağlık konularını ve aynı zamanda balık değişken bir grup, su elementi bağışıklık sistemini de çok ilgilendiriyor. Sağlık konularını da çok gündeme getirebilir. Sularla ilgili konuları zaten mutlaka yaşayacağız, göreceğiz. O yüzden de biraz sağlığa da dikkat edilmesi gerekiyor. Bulaşıcı hastalıklar gibi konularda bu süreçte özellikle biraz daha gündemimize gelebilir. Bunların hepsini topladığımızda da bu alanda biraz daha kontrollü olmak belki gerekecektir. Diğer taraftan yine bu alan biraz uzak seyahatlerle ilgili, yolculuklarla da ilgili olacak. Çünkü yeni ay tam 3. evin girişinde meydana geliyor. Demek ki yeni kapılar aslında biraz daha, hani nasıl diyelim, yolumuzu yönümüzü değiştireceğimiz bir taraftan gelecek. Bunu da söyleyebilirim. Ve yakınlarımız, akrabalarımız, kardeşlerimiz ve onlarla ilgili konular ya da gündemler, aile ilgilendiren gündemleri de yine sağlık bakımından baktığımızda gündemimize gelecek diye söyleyebiliriz. Ve en önemlilerinden bir tanesi ise biraz yalnızlaşmayla da ilgisi vardır balığın. Yalnız kalmak, düşünmek, yazmak, biraz ilahi o enerjilerle ilgilenmek.
Ondan sonra ruhsal olarak kendi varlığımızı fark etmek. Tefekkür dedik ya efendim, biraz daha ilahi olana inanmak, akışa kendini şöyle bir bırakmakla ilgilidir. Çok mücadele etmeden, gerekeni yaptıktan sonra gerisi, hani Allah kerim deriz ya, böyle bir zaman dilimi. Şimdi burçlara nasıl etkiler veriyor efendim? Hemen bakıyoruz. Sevgili Koç ve yükselen burcu Koç dostlar, yeni ay Balık burcunda ve full bir Balık sterliumu var. 12. evinizde gerçekleşiyor. Ruhani konular dediğim, ilahi akış dediğim, tefekkürle ilgili konular, kendini iyileştirmek, şifalandırmak, biraz yalnızlaşacağınız, yalnız kalmak isteyeceğiniz bir süreç olarak düşünebilirsiniz. Önümüzdeki, yani Mart ayında, çünkü sizin için çok önemli bir süreç başlayacak. Unutmayın, 29 Mart'ta burcunuzda bir tutulma olacak ve kendinizi nadasa alıyorsunuz. Böyle söyleyebilirim. Çok önemli farkındalıklar, uyanışlar yaşayabilirsiniz. Öyle bir uyanış ki aslında belki 18 yıldır uyuduğunuz bir uykudan uyanacaksınız. Böyle düşünün lütfen. Bu süreç hayatımızda bizim devam edecek. Yani Koç burçları, bu uyanış sizin hayatınızda Eylül ayında da tekrar edecek. 2026'da da tekrar edecek. Yani bu bir başlangıç ve hatta uzun süreli bir uyanış olacak. Yani derin bir uykudan uyanıyorsunuz ve Mars artık yönetici gezegeniniz düzeldiğine göre ve bu da aile içindeki yaşadığınız yerle ilgili çok daha ilerleyecek, daha rahat ilerleyecek bir süreci işaret ediyor açıkçası. Ebeveynleriyle sorun yaşayan, aile içinde ciddi sıkıntılar yaşamış bir Koç olabilirsiniz ve artık orada olağan akışa daha rahat kendinizi teslim edebilirsiniz efendim. Sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olan dostlar, 28 Şubat'taki yeni ay tamamıyla sosyal alanınızı işaret ediyor. 9 derece. Eğer Balık burcunda bir yerleşiminiz varsa, ki özellikle aslında Satürn gibi biraz daha zamanı yöneten bir gezegen, hani daha ağır gezegen varsa, önemli derecede önemli kişilerle tanışacaksınız. Bunlar gerçekten hayatınızın uzun bir döneminde sizinle yol alacak, belki de size manevi rehberlik yapacak insanlar olabilir. Ama bazı boğa burçları içinde, çünkü Kuzey Düğüm buradan geçerken gerçekten arkadaşları, sosyal çevrenizi, oradaki aslında size uygun, enerjinize çok yakın, belki bugüne kadar keşke seninle tanışsaydım diyeceğin insanları getirirken hayatınızda belki de bu alanda çocuklarınız bile olabilir bu arada. Hani bazen şey derler ya, hani sen benim doğmamış çocuğumsun gibi. Öyle gençlerle de karşılaşabilirsiniz. Çok güzel bir yeni ay ve burası şans evidir. Size şans getirecek bir alan burası. Burada yapacağınız başlangıçlar ve sosyal platformlarda yapacağınız her iş, her proje, ki bunlar da çok gündeminizde olacak, burada önemli olacak. Ve yine boğa burçlarının uzun bir süreden beri, Mars'ın biliyorsunuz retrosundan çıktık artık. Yakınlarıyla gündemleri vardı. İşte seyahatler yaptılar belki. Kardeşleri, yapmak istedikleri girişimler. Yani sizi bir şey tutmuş olabilir. Bir girişim yapmak istiyorsunuz, bir yere gitmek istediniz, bir satın alma yapmak istediniz. Orada hep böyle bir belki önceye dayanan bir şeyler ortaya çıktı. Ve bununla birlikte de yine çıkacak bu arada. Ama bu sefer şu çıkacak arkadaşlar, sevgili boğa burçları. Belki biraz eski ilişkiler, önceden yaşadığınız bazı romantizm de olabilir bu arada. Uzun vadeli iş hayatını ilgilendiren veya iş hayatından ötürü tanıdığınız insanlar gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu kesinlikle doğum haritanızla alakalı. Umarım bol şanslı bir zaman olsun. Sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler, buradalar mı çok iyi dinlesinler. Çünkü Balık burcundaki yeni ay en önemli etkilerden birini size veriyor. Çünkü bu yeni ay hayatınızda, kariyerinizde, ilerlemek istediğiniz her alanda, üstelik burada gelişmekte olan konuları durduran, biraz maddi konularda sizi zorlayan, kısıtlayan, hakikaten ekonomik anlamda en zorlanan burçlardan bir tanesi oldunuz. Buralarda daha rahat bir akış olacak ama işle ilgili önemli değişimler, yeni gelişmeler, belki yeni bir işe başlamak, atama, transferler,
belki de mevcut işinizde bir yükseliş gibi durumlarla da karşılaşacak sevgili ikizler. Yönetici gezegeniniz Merkür de çünkü bu yeni ay ile beraber sıralanmış durumda. Ve onun yanı sıra da arkadaş ve sosyal çevresinde önceden tanıdığı ya da nasıl diyelim, uzun zamandır görmediği diyelim birileri çıkacak. Onlarla belki bir işbirliği yapma ya da önceden olmuş bir şeyleri tekrar şöyle bir değerlendirip yeni proje ve planlar da üreteceksiniz. Ama maddi konularda, finans alanlarında biraz harcamalarınızı arttırabilir ama sonuç olarak tıkanıklıklarında artık açıldığı bir süreç. Çünkü artık Mars retrosu sona erdi. Umarım harika, gönlünüze göre işler gelsin diyelim. Sevgili yengeçler, yükselen burcu yengeç olan dostlar, evet, su elementinde bir yeni ay ve sizi gerçekten çok destekliyor. Seyahatler, evet, kapısı aralanıyor. Eğitimle ilgili duran, yavaşlayan işleriniz hızlanıyorlar. Efendim, hukuki süreçler burada. Burada yeni bir adım atılabilir, yeni başlangıçlar yapılabilir. Mesleki alanda planlarınız varsa uzun vadeli yine seyahatler, başka şehirler olabilir. Burada başlangıçlar yapma şansınız olma ihtimali çok yüksek. Ve şunu da söyleyelim, Mars burcunuzda ve 7 Aralık'tan beri retroydu ve artık 28 Şubat itibariyle bitmiş olacak. Sizin için tabii biraz yine dikkat edin. İşte ameliyattı, sağlık sorunlarıydı, sosyal çevrenizde olan yani arkadaşlıklarınızda, özel hayatınızda, ilişkilerinizde oldukça bazı problemler yaşamış olabilirsiniz açıkçası. Şimdi Mars'ın düze dönmesiyle kendinizi daha rahat ifade ediyorsunuz efendim. Daha doğru, daha doğru cümlelerle, daha kendinizi, sizi anlayabilecek insanlarla belki daha uzun vadeli anlaşmalara varabilirsiniz. Unutmayın, Mars hala burcunuzdaki seyahatini sürdürecek. Özellikle tam yeni ay civarında 17 derecelerde olacak bu arada Mars Yengeç burcunda. Aslında Mars'ın buraya çok güzel desteği de var. Yeni ay işte Satürn olsun, Merkür olsun. Hani Mars'ın da desteğini alan, eyleme geçmeniz için rahat bir akış var ve işle ilgili olacak bu seyahat. Bunu söyleyebilirim. Mesleki konularla olma ihtimali çok çok yüksek. Yeni ay esnasında baktığımızda biraz da sizi zorlayan koşullar doğduysa bunları da düzeltmek için, telafi etmek için ya da diyelim bazı fırsatlar verecek. Uzun kalıcı başlangıçlar geliyor saymış olduğum bu alanlarda. Ve sevgili Aslan, yükselen burcu Aslan dostlar, yeni ay finans sorunlarınız için sizi harekete geçirmeye geliyor. Finans sorunu nedir? Bir kredi borcudur, vergidir, sigortadır, resmi yerlerle olan işlerinizdir, işte miraslardır, belki emekliliğinizi isteyeceksiniz. Benzeri şeylerle ilgili geliyor. Özellikle de hani Yengeç burcundaki Mars aslanları da gerçekten ciddi manipüle etti. Bu nedir? Kendini yani kıstırmış, sıkışmış hissettikleri bir süreci yaşadılar. Harekete geçmek babında söylüyorum. Şimdi burada beklemedikleri, gizli, böyle görmeyen bir elden yardım alıyorlar aslan burçları. Burada yeni bir adım atacaksınız. Bir sigorta, bir krediye başvurabilirsiniz mesela. Ve bu eğitiminiz için olabilir. Hani eğitimle ilgili gündemleri olanlar için, bir seyahat için olabilir. Uluslararası bir alanda iş projesi gelişmiştir. Bununla ilgili olabilir. Hani bunu da düşünmemiz gerekiyor. Mars'ın artık retro olmadığını ve bu alanda evet hala çok rahat değil. Hani burcunuza gelmesi biraz daha zaman alacak. Önümüzdeki ay olacak bu. Ama yine de burada yapacağınız başlangıçlar, atacağınız adımlar duygusal değil de biraz daha mantık babında olması gerekiyor. Venüs'ün retroya geçmeden önceki hemen hali bu arada gökyüzünde. Özellikle de eş ve partner ilişkileri, ortaklık ilişkilerinden bir beklentisi olan, işte bir ödemesi olan, hani ayrılırlar, insanlar bir şeyleri paylaşırlar, nafaka gibi benzeri şeyler, bunlarla ilgili gündemlerde olma ihtimali yüksek tabii. Önemli gelişmeler olacak. Unutmayalım ki önümüzde bir tutulma var 14 Mart'ta. Hemen bu yeni aydan hemen sonra yine aslanlar için para konuşulacak. Şimdiden söyleyeyim, aslanlar için bu
iyi planlamalar yapmaları gereken bir yeni ay olacak efendim. Başak ve yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar buradalar mı? Efendim bu yeni ay, Balık burcundaki yeni ay birçok başağı, bekar başağı diyelim, evlendirebilir. Hatta bu sürece bir giriş olarak düşünün. Çünkü uzun vadeli önümüzdeki 2 yılı aslında ilgilendiren bir yeni ay bu. Çünkü burada tutulmalar yaşanacak. Hatta bu tutulmaların ilki de sevgili Başaklar hemen 15 gün sonra, yani 14 Mart'ta burcunuzda olacak. Dolayısıyla evlenmeye karar verebilirsiniz. Çok önemli bir iş projesine imza atabilirsiniz efendim. Özellikle bu ikili ilişkiler babında hakikaten çok yakından ilgilendiriyor sizi bu yeni ay. Ve onun takibinde de mesela Mars'ın artık sosyal çevrenizde diyelim sizi zorladığı, arkadaşlarınızla belki anlaşmazlıklara düştüğünüz, belki de biraz ortamlardan sizi uzaklaştırmış olabilir sosyallik babında. Bu alanda artık Mars retrosu düzeldi. Ama yine arkadaşlarınızın da dahil olabileceği belki de böyle bir süreç başlayacak sizin için. Ve bu biraz finansal destek de gerektirecek tabii ki. Yine bunun için söyleyebilirim ki borç alıp verme durumları da olacak. Belki bir arkadaşınızdan borç alacaksınız. Böyle de söyleyebiliriz. Yeni bir ilişkinin ya da uzun vadeli bir evliliğin kapıları aralanıyor. Eğer evliyim ben diyorsanız bir Başak olarak eşinizi düşünün. Eşinizin işi, mesleği, onun hayatında yeni başlayacak projeler, iş değiştirmesi olarak düşünün. Belki de siz bir ortak işe gireceksiniz. Doğum haritası tabii burada önemli ama genel hatlarıyla aslında kariyerle ilgili güzel bir süreçtesiniz. Hani Mars retrosu da olmayacağı için. Böyle bir mutluluklar diliyorum eğer evlenecekler varsa. Hazır şöyle retrosuz bir yeni ay. Tabii ki karar alın efendim diyorum. Hayırlı olsun. Terazi ve yükselen burcu terazi sevgili dostlar. Evet, Balık burcundaki yeni ay uzun vadede çalışacak ve uzun vadede de siz artık hayatınızda bir meşgale bulacaksınız. Çalışma hayatı hiç olmamış bile, belki de hayatına ilk defa işe gireceksin. Ve yeni başlayan işler, yeni başlayan bazı hikayeler olacak. Evcil hayvanları olanlar için onlarla ilgili gelişmelerin de olması muhtemeldir. Aile içindeki kişilerin sağlıkları, ki sizin de biraz sağlığınızı ilgilendirebilir. Yeni bir beslenme stili edinebilirsiniz. Hayatınızda biraz daha olması ve olmaması gereken durumlar ve kişiler, işle ilgili durumlarda bunların kararını alabilirsiniz. Ve bununla birlikte günlük hayatınızda ciddi bir temizlik yapacaksınız. Ayıklamalar yapacaksınız. Ve onun getirisinde de Mars'ın tabii ki düz olduğu bir süreç yaşıyoruz kariyer evinizde. Ben diyorum ki bazı teraziler mesleki alanda durduğu, takıldığı, zorlandığı ne varsa buralar artık düzeliyor. Daha rahat bir ilerleme kaydedecekler ve ben işle ilgili önemli başlangıçlar olacağını düşünüyorum. Bir ekip, bir proje işine de girebilirsiniz. Ve ikili ilişkilerine biraz dikkat çekmek istiyorum terazilerin önümüzdeki süreçte. 2 Mart ile 15 Nisan arasında ilişkilere dikkat diyelim, evliliklere, iş ortaklıklarına dikkat diyelim. Orada bir Venüs retrosu geliyor. Bununla ilgili de aslında bir video yapmak şart. Böyle bir süreç var. Efendim inşallah uzun vadeli ve kalıcı adımlar atarsınız. Ve akrepler, yükselen burcu akrep sevgili dostlar. Balık burcunda bir yeni ay, tabii ki su elementinde size yardım eden, destek veren bir yeni ay. Üstelik şans evinizde, çünkü 5. ev şanstır, fırsattır. Yeni girişilen sanatsal aslında konuşmalar, bakış açısı, çok daha derin düşünmek, görünmeyenin ağırlığını biraz daha hissetmekle ilgilidir. Ve ben akrep burçları için yeni bir hobiye başlamak, mesela bunu ya da hobilerini mesleğe çevirmek, böyle de düşünebilirsiniz. Ki burada bir hobiye başlarsanız eğer sevgili akrepler, bu ileride kalıcı olacak ve büyük ihtimalle diyorum
bir meslek olacak, meslek olarak devam ettireceksiniz diyebilirim. Ve tabii burada aşk hikayeleri çok yazılacak. Gerçekten gönülden gönüle bağ kurulan böyle hikayeler başlayabilir. Bekar arkadaşlar bir aşk yaşayabilirler. Aynı zamanda çocukları olanların çocuklarının gelecek sevindirici haberler getirebilir. Burası çocuklar evi akreplerin aynı zamanda. Şans evidir aynı zamanda. Biraz eğlenceye dönük. Belki de bir bebek gebelik haberi geliyor olabilir. Yeni bebeğiniz olacak olabilir. Sevgili akrep, özellikle yükselen burcunuz akrepse bu dediklerim daha da güçlü şekilde etki alıyor. Ve Mars'ın artık retrosu bitmesi size engel olan eğitimsel konular, seyahatler olabilir, planlayamadığınız mesela bir iş projesi olabilir. Buralarda artık daha rahatsınız. Çünkü akrepleri buralarda engelledi. Çok da büyük etki almamış olabilirsiniz. Sonuç olarak su elementi çok çok yüksek gökyüzünde ve gerçekten çok şanslı olacağınız bir yeni ay. En çok siz şanslısınız. Umarım kalbinizin ekmeğini yersiniz efendim. Ve sevgili yaylar, yükselen burcu yay olan sevgili dostlar, Balık burcunda 28 Şubat'ta bir yeni ay. Tabii ki değişken grup burçları en fazla etkileyen bir yeni ay olacak. Mars retrosu da artık bitmiş. Bu da şu demek aslında, yay burçları uzun vadede kalıcı değiller. Yani nerede kalıcı değiller? Yaşadıkları yerde. Mutlaka bir yer değişikliği söz konusu olacak. Eğer taşınma gündeminiz varsa ya da bazı gayrimenkul alım satımlar varsa, 9 derece ev girişleri Balık burcunda elemanınız varsa mutlaka burada bir yenilik zamanı. Bazı yayların çocuklarının hayatlarını ilgilendiren alanda olacak bunlar. Çocukları derken tabii çocukları olmayabilir. Aşk hayatlarını ilgilendirebilir, ikili ilişkilerini ilgilendirebilir ki aşk hayatları da gündemde olacak. Şimdi finans konularında belki biraz ödemeler kısmında, yani bankalarla, devletle, resmi yerlerle olan işlerinde eğer zorluk yaşadıysa ya da en çok gündemin oralardaysa işte buralarla ilgili bir akış sağlanıyor bu yeni ay ile birlikte ki muhtemelen bir satış olayı söz konusu olacak. Bir miras olabilir mesela ya da böyle bir niyet yoksa da böyle bir şey başlayacak gündeminizde diyebiliriz. Ve bunun yanı sıra da işte aşktan da bahsettik. Eski ilişkileri de hayatınıza tekrar yavaş yavaş getirecek. Ama burada içinizden gelen, kalbinizden gelen bazı gelişmeleri takip edeceksiniz. Ve ben diyorum ki bazı yaylar mesleki alanda da bazı değişimler yapabilirler. Hani kariyer hayatlarında, çünkü Mart ayındaki tutulmalar yay burçlarında yine ilgilendiriyor. Diğer değişken grupları olduğu gibi. Bence burada aile içinde önemli bir karar verilecek diyebilirim. Doğum haritanıza bir bakmanızı öneririm efendim. Mutlu bir yeni ay. Kıymetli Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan sevgili dostlar. Evet, 28 Şubat'taki yeni ay artık Mars retrosu bitmiş durumda ve bu Mars retrosu sizi ikili ilişkilerinizde strese soktu. Biraz gerdi diyebiliriz. Evliliklerinizde, iş projelerinizde, diğer sosyal ilişkilerinizde de aslında çok verimli olmamış olabilir. Engeller çıkarttı. Belki orada biraz yutkunmanız gerekti. Şimdi artık Mars retrosu sona erdi. Şimdi burası normal olağan akışına dönüyor. Ve yeni ay ile birlikte başlayamadığınız ne varsa başlıyorsunuz efendim. Başlaması için çok çalıştığın, altyapısını hazırladığın ortak bir projeye başlayabilirsin artık mesela. Satın alamadığın, değiştiremediğin aracını, cep telefonunu, diğer düzeneklerini, özellikle interaktif konuları, böyle teknolojiyle ilgileniyorsanız, yeni bir web sitesi gerekiyorsa ya da benzeri şeyler için tam zamanı. Eğitimle ilgili özellikle girişimler varsa belki onların tedariğini yapacaksınız diyebiliriz. Online iletişimler olabilir. Buralar çok çok aktif. Dediğim gibi uzun süredir bu başlangıç belki ertelendi ama artık zamanı geldi. 28 Şubat tam Şubat'ın son gününde burada güzel bir evre başlıyor. Ve dediğim gibi ilişkilerinizde artık daha rahat ilerleyeceksiniz ama önemli kararlar alma zamanı da geliyor. Hatta ilişkilerinizden destek bile alacaksınız bu dönemde. Ve yine yeni ayın etkilerinden bir diğeri ise aile içindeki kadınlar
Dişi figürler olabilir, evinizden akraba, kan bağı olduğunuz, beraber yaşadığınız insanlar olabilir. Onlarla daha öncesi olan bazı hesaplaşmaları da kapatacaksınız bu arada. Hani, belki aileyi ilgilendiren konularda. Böyle bir durumda gözüküyor. Biraz ilişkilerinize de uzayacak bu. İşte sizin özel hayatınızı ilgilendiren durumlarla belki bazı karşılaşmalar ya da ayrı fikirlerde olabilirsiniz. Ya da benzeri konular, sevgili Oğlak burçları, ama nihayetinde burada bir artık, sizi yolunuzdan alıkoyacak bir durum yok. Fakat mart ayı gerçekten bu başlangıçları önemli şekilde yönü değiştirebilecek gibi gelebilir bu arada. Hayırlısı olsun diyelim. Ve sevgili Kova, yükselen burcu Kova sevgili dostlar. Şimdi Kova burçlarının şöyle bir şeyleri var. İşler, günlük hayatları, iş hayatlarında, bir de sağlıkla ilgili konularda belki uzun süredir gerçekten sıkıntıları burada çekmiştir. Yükselen kovalar bilhassa. Şimdi 28 Şubat yeni ayıyla para evinizde doğuyor bu arada. Kesinlikle finansal konuları ilgilendiren, işten gelecek paralar, yapılan anlaşmalar, işte maaşına zam alabilir kişi. Efendim, burada bazı satın almalar yapması gerekebilir. Bir emlakın, bir ticarethanenin işte vergileriyle ilgili konular, böyle devir teslim işlemleri vesaire durum olabilir. Ama kesinlikle bir maddi konularda para akışında bir yenilik, bir gelişme olacak ve günlük rutininde artık çalışıyorsun, kendi işini yapıyor olabilirsin. Yanında çalışanlar olabilir, onların düzeni, işteki o sıra dışı akışın yeniden böyle toparlanması, biraz daha disipline girmesi diyebilirim. Ama kova burçlarını böyle parasal konularla beraber bir de bazı girişimler yapacaklar. Hani bu yeni ayın devamında. Bu ne girişimi olabilir? Kardeşleriyle, yakınlarıyla bir şeylere başlamak ya da onları ziyaret etmek, yani onlarla birlikte seyahat etmek veya onları ziyaret etmek gibi de düşünebilirsiniz. Gerçekten uzun vadeli, kalıcı, size gelir sağlayacak, cebinizi, kasanızı buradan doyuma ulaştıracak bir süreç başlayacak bu yeni ay ile beraber. Hayırlı efendim, bereketli olsun diyelim. Ve yeni ayın sahibi sevgili balıklar, doğum gününüz kutlu olsun efendim. Nice güzel yaşlarınız olsun diyelim. Ve sizin burcunuzda bir yeni ay. Bilhassa da tam 28 Şubat'ta doğduysanız eğer ki sizin için hayatının dönüm noktası olacak bir süreç başlıyor sevgili balık burçları. Yeni kararlar alıyorsunuz hayatınızla ilgili. Özellikle de belli başlı bazı doğum tarihleri burada daha da çok etki alacaktır. Bu döngü artık benim için bundan itibaren diyecek ki mesela birçok balık burcu, hayatımda şunu değiştiriyorum, bunu istemiyorum, bunu bırakıyorum. Efendim, bunlar kişiler olacak, bazılarının evlilikleri olacak, ama kendine yatırım yapacak, kendisiyle ilgili hayatta kendi varlığını, değerini diyelim, ne kadar özel olduğunu zaten biliyorlar, ama bu yeni ay bunlar için fırsat verecek sevgili balık burçları. Yeni başlangıçlar hayatınızın tüm alanında olma ihtimali çok yüksek. Ve balık burçları özellikle aşk hayatlarından çok çektiler. Son 2 aydan beri diyebilirim. Çocuklarından çekti bazı balıklar mutlaka. Bazı balıklar efendim şöyle oldu. Yatırımla ilgilenen balıklar, işte borsayla ilgilenen, benzeri şeylerle ilgilenen balıklar buralarda biraz zorlandılar. Şimdi artık Mars retrosu bittiğine göre burada da bir şeyler artık yoluna girecek. Herkes kendi hayatını yaşar. Çocuğunuz da olsa, çok sevdiğiniz biri de olsa bir yere kadar yardım edebilirsiniz. Bir yerden sonra fedakarlıkların dezavantajları dönmeye başlar. O yüzden burada bir sınır koymak gerekebilir. Çünkü bunun ötesinde para var. Yani balık burçlarının özellikle maddi konularda, mesela işte Venüs retro yapacak 2 Mart, hemen yeni aydan 2 gün sonra Venüs retrosu başlıyor. Parasal konularda da benzeri şekilde biraz böyle ceplerinden para çıkabilir, bazı harcamalar olabilir. O yüzden de kendi hayatınıza, yani ne dönüyorsa şu anda buradan bir şey çıkartabilirsiniz. Hani öyle söyleyeyim sizlere. Fakat su elementi bu kadar hazır yüksekken gökyüzünde,
ne muradınız varsa gerçekten tefekkür için, hani kendini böyle Rabbim sana bırakıyorum, hani ilahi akışa ben artık teslimim diye bırakırsan, ki burada bir kuzey düğüm var, bu önemli. Hani biraz kanma, aldanma tarafı da var. Hani burada aşırı fedakarlık kısmından bahsediyorum. Oralara dikkat etmek gerekiyor. Ama sonuç olarak ilahi bir koruma altında olacağınızı da söyleyebilirim. Yeni başlangıçlar sizin için yeniden doğma gibi bir şey olacak diyebilirim. Herkese güzel bir yeni ay diliyorum.